Arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün pantolonlu etek dikeceğiz. Pantolonlu etek için 2 metre 20 santim boyunda kumaşımız var. Kumaşımızın eni de çiften. Şimdi ben kumaşı 4'e katlıyorum. Önce şu şekilde kumaşı 4'e katladım. Şimdi kumaşımın şu üst kısmında düzgün bir çizgi çiziyorum. Bütün kumaş katları eşit olsun diye. Bazen buralarda yamuk falan kesiliyor olabilir. O yüzden düzgün bir çizgi çizdiğimiz zaman bir sorun çıkmıyor. Şu şekilde düzgün, üstünde düzgün bir çizgi çizdim. Bizim bütün kumaş bu tarafta. Burası da kumaş katı. Şu şekilde 2 tane kumaş katı var burada. Şöyle bu kenardan 10 santimden şu şekilde işaretledim ve bu 10 santimi dik bir şekilde çiziyorum. On santimden bu kenarını çizdim. Şimdi burada ben üstüne bir çizgi çizmiştim. Bu çizgiden aşağıya doğru 4 santim lastik payını işaretliyorum. Basit bir pantolon. Ve bu işaretlediğim lastik payını da paralel bir şekilde çiziyorum. Çizdim. Şimdi bu lastik çizgisinden aşağıya doğru 26 santim kalça düşüklüğünü işaretliyorum. Şöyle 26 santim. Bu işaretlediğim kalça düşüklüğünü de yani işaretlediğim 26 santimi de paralel uzatıyorum. Şöyle. Şimdi kalça genişliğini işaretliyorum. Kalça genişliği 32 santim alıyorum. Şuradan 32 santim işaretledim. 32 santimi neye göre işaretledim? Kalça çevresini ölçüyorsunuz. 4'e bölüyorsunuz. Çünkü kumaşımızı biz 4 kat serdiğimiz için 4'e bölüyoruz. Çıkan sonuca artı bir dikiş payı ekliyorsunuz ve artı 2 de bolluk payı ilave edebilirsiniz. Bu rigralı bir kumaş değil. Onun için mutlaka bolluk payını da eklemeniz gerekiyor. Eğer kumaşınız rigralı değilse artı 2 santim bolluk payı artı 1 santim de dikiş payı ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi bunu da bu şekilde burada işaretledim. Bel kısmında da 32 santim işaretliyorum. Yani çizdiğim bu çizginin üzerinde 32 santim işaretliyorum. 32 santim bizim kalça genişliğiydi. Hem bel kısmını 32 santimden işaretledim. Hem de kalça kısmını 32 santimden işaretledim. Lastikli olacağı için. Şimdi bu çizgileri bu şekilde birleştiriyorum. Ve birleştirdim. Şu üst kısmında 1 santim şöyle içeriye doğru kaydırıyorum. Şuradan 1 santimden işaretledim. Ve bu 1 santimi şöyle çiziyorum. Şuradan. Şimdi pantolon boyunu ölçüyorum. Pantolon boyunu her zaman kendi pantolon boyuna göre yapmanız gerekiyor. Ben şimdi lastik çizgisinden şu işaretlediğim 4 santimden sonra yani lastik çizgisinden sonra 96 santim işaretliyorum. Şöyle burası 96 santim işaretliyorum. Lastik payından sonra 96 santimi işaretliyorum. Bunu unutmayın. İşaretlediğim 96 santimi de paralel uzatıyorum. Şimdi uzattım. Şimdi şuradan bu kalça genişliğinden sonra 12 santim ölçüyorum. 12 santim A genişliğini ölçtüm. Şurası 12 santim. Şu karşı taraftan da 10 santim ölçüyorum. Şöyle bir oyuntu vereceğim buraya. A oyuntusunu. Şöyle çizdim. Şimdi buradan aşağıya doğru yani işaretlediğim pantolon boyuna doğru bunu çiziyorum. Şu şekilde. Çizdim. Şimdi bu kalça çizgisinden aşağı doğru
Şöyle burayı da çiziyorum. Genişleteceğim aşağıya doğru. Şekilde göstereyim. Şu kalça çizgisiydi. Ve bu kalça çizgisinden aşağıya doğru, yani tam şu köşeyle şöyle göstereyim. Şurayla sıfırlayacağım kenar kısmıyla. Paça kısımların tam kenarından yukarıya doğru 1 santim kaydırıyorum. Şöyle 1 santim, 1,5 santim yukarıya doğru kaydırıyorum ve kaydırdım. Bunu şu orta kısımda sıfırlayacağım ki yanları sarkmasın, yani dikiş kenar dikiş olduğu kısımları sarkmasın diye şu şekilde çizdim. Aynı şekilde bu tarafı da yukarıya doğru 1,5 santimden işaretliyorum ve işaretledim. Bunu da şu orta kısmıyla ne yapacağım? Sıfırlayacağım. Şimdi kesiyorum. Dikiş payları verdiğim için pay vermiyorum bir daha. Şu şekilde pantolonları. Şimdi yandaki parçaları topluyorum ve topladım. Şimdi bu parçaların 2 tanesini arka diye ayırıyorum. Şunlar arka olsun. Şu arka. Şöyle 2 parça. Arkayı şuraya aldım. Şunu da şöyle 2 parça da ön. Şunlar da bizim ön parçamız. Şu kemer kısmından 3 santim işaretliyorum. Şurada 3 santimde işaretledim. Ve şurası 3 santim. Bu 3 santimi bu köşe kısmıyla, kenar kısmıyla hemen sıfırlıyorum. Şu şekilde göstereyim. Şöyle sıfırladım. Şimdi bu A kısmından da 2 santim içeriye doğru işaretliyorum. Şöyle 2 santimden işaretledim. Burası 2 santim. Ve bu 2 santimi aşağıya doğru biraz götürüyorum. Şöyle. Paça kısmından da 1 santimden işaretliyorum. Aşağı doğru gelirken 1'e düşürdüm. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şimdi burayı da hemen kesiyorum. Yani arka parça ön parçaya göre paça kısmı biraz geniş olacak. Şimdi kemer kısmını da kesiyorum. Evet, şu şekilde kemer kısmını da kestim. Burası ön. Burası da arka. Önce A kısımlarını şöyle dikiyorum. Diktikten sonra getireceğim. Şimdi yanlarını birleştiriyorum. Her iki yanlarını da şu şekilde birleştireceğim. Yani önce yanlarını birleştiriyorum.
Şöyle. Şu şekilde birleştireceğim. Aynı şekilde. Şu yanlarını birleştirip, evet, şimdi yanlarını birleştireceğim. Şu şekilde yanlarını birleştirdim. Şöyle. Şu bacak aralarını dikeceğim. Şöyle paçanın bir ucundan başlayacağım. Şu dikişleri üst üste yerleştirdikten sonra ve diğer paçanın ucunu da bitireceğim. Şimdi lastik kısmını ayarlayacağım. Bel kısmını ayarlayacağım. Önce bel ölçünüzü alıyorsunuz. Şu şekilde lastiğim çift kat. Şuraya yerleştiriyorum. Şöyle bir karış eksi kestim. Bu da yaklaşık bir karıştan fazla şöyle eksi kestim. Bu da yaklaşık 23 santim yapıyor. Yani ben lastiğimi şu bel ölçüsüne göre 20 santim eksi kestim. Bu şekilde. Şimdi önce lastiği şu şekilde dikeceğim. Mutlaka lastiği kendi belinize göre önce ayarlayıp kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü üzerinde bir dikiş geçtikten sonra ve genişliyor. Belinize göre lastik genişliyor. O yüzden lastiği belinize göre ölçüp kesmenizi tavsiye ediyorum. Bel ölçümüze göre kestiğimiz lastiği şöyle ikiye katladım ve bu tarafında diktik. Şimdi şöyle tersinden yerleştiriyorum ve şöyle iğne yardımıyla iğne taktım. Diğer kat tarafında bu taraftan, yani köşe kısmından iğne takıyorum. Şuradan da şöyle bir iğne takıyorum. Şimdi bunu overlock'ta dikeceğim. Overlock'ta dikerken göstereceğim. Lastiği tersten yerleştirdim. Şimdi çekiştirerek lastiği dikeceğim. Şimdi düz makinede şu şekilde dikeceğim. Üstüne bir dikiş dikeceğim. Düz makinede şu şekilde dikerken size göstereceğim. Ve bu şekilde yine düz makinede kıvıracağım. Şöyle. Ve pantolonumuz bitmiş olacak. Şimdi şu orta kısımdan da bir dikiş dikeceğim.
Şimdi paça kısımlarını katlayacağım. Geldik videomuzun sonuna ve pantolonumuz da bitti. Lütfen eğer buraya kadar videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi şu şekilde gösteriyorum. Evet. Paça kısımlarını o ağırlığa vermeden de katlayıp böyle ince bir şekilde dikebilirsiniz. Şu şekilde. Lastik kısmını da şu şekilde dikmiş oldum. Şu şekilde. Kumaşım çok esnek bir kumaş olmasa da çok dökümlü bir kumaş. Gördüğünüz gibi yazlık bir kumaş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Beni takip etmeye devam edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.